Türkiye'deki izleyicilere, Squid Game, birdenbire ortaya çıkmış gibi görünebilir. Ama oldukça şaşırtıcı olmayan bir şut vuruşu. Netflix Başkanı Ted Sarandos'un Netflix'in şimdiye kadarki en çok izlenen dizisi olma yolunda ilerlediğini söylediği dizi, dünya çapındaki listelerde hakimiyet kurarak yayıncının küresel stratejisinin çarpıcı bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Ve pek çok insanın altyazılı veya dublajlı izledikleri bir projeyi merak etmesi sevindirici olsa da, insanların her iki yönde de olmalarına olanak tanıyan bir projeye akın etmesi pek de yeni gelmiyor. Hwang Dong-wook tarafından yaratılan Squid Game, yaklaşık 456 katılımcının yer aldığı, ölümcül olayların acımasız bir mücadelesinden sağ kurtulan herkese sınırsız zenginliğin sunulduğu bir yarışmayı anlatıyor. Bu aşamalar, çocukların oyun alanlarındaki aktivitelerinden alınmış olup, ne kadar acımasız hale geldiklerine basit bir ironi katmaktadır. Yarışmacıların yarısından fazlası vurularak öldürülür. Örneğin, ilk etapta, kırmızı ışık, yeşil ışığın bir versiyonu. Kırmızı ışıktan sonra hareket edenler vurularak öldürülüyor. Bu, rekabetin yarısından fazlasının yaklaşık 200'den fazla kişinin vurulduğunu görüyor ve, Squid Game, iç organlarını göstermekten pek çekinmiyor. Şiddet hem ürkütücü derecede samimi hem de kişisel değildir. Rakiplerin hayatlarının kısa kesilmesinde acımasız bir açıksözlülük olsa da, atıcılar maskeli oyun çalışanlarıdır veya kırmızı ışık, yeşil ışık durumunda robotik bir oyuncak bebek. Ölüm, hakkında oyunun oyuncuları hakkında çok daha az şey bildiğimiz rastgele görevliler tarafından dağıtılıyor. Sisteme sızan bir dedektifin cihazı aracılığıyla, yavaş yavaş öğrendiğimiz şey, tamamen inandıkları, kendi kurallarına uydukları ve barok bir masumiyetle sunmaya çalıştıkları bir oyuna katı bir şekilde inandıklarıdır. Hem oyun oynayanların hem de oyun yapımcılarının rekabetin ritimlerine olan tuhaf bir bağlılık ve ihtiyaçla bağlı olduğu bu gerçeğin temiz, karmaşık olmayan çizgileri var. Yapısal olarak sağlam ve ilk bakışta akıllı görünüyor. Hayatta kalan oyunculara ilk kan banyosundan sonra ayrılma fırsatı verildiği ve paraya o kadar çok ihtiyaçları olduğu için kendi özgür iradeleriyle geri döndükleri için şovun yapısı da erken dönemde öyle. Artık hem oyunda hem de evde karşılaştıkları sert gerçekleri gördükten sonra, Squid Game'de çok küçük hayatta kalma ihtimalinin modern toplumda hiç yoktan daha iyi olabileceği fikrini hesaba katmak zorunda kalıyoruz. Ancak bu, serinin gelişim yolunda çok az şey yaptığı bir başlangıç noktasıdır. Squid Game, kendisini sonsuz bir şekilde güçlendirerek, riskleri ve insanlık dışılık düzeyini yükseltiyor. Yüzlerce cesetten oluşan açılış salvosunun üstesinden gelmek zor görünüyor. Ancak oyuncuların vahşet gösterileriyle çizgiyi aşıyor ve bu, şaşırtıcı nezaket gösterileriyle şematik olarak değişiyor. Şovun yaratıcısı Hwang Dong-wook şunu vurguladı, açlık oyunları, kitabı ve film serisi gibi benzer olay örgüsüne sahip son projelerle karşılaşmadan önce serinin senaryosunu 2008 yılında yazdı. İkisini karşılaştırıyorsak, açlık oyunları, serisinin izleyiciyi daha açık bir şekilde suçladığını, son bölümünün popülaritesinde bir düşüşe neden olmasının ve bugün neden nadiren tartışıldığının nedeni bu olabilir. Hiç kimse keyif aldığı şeyden zevk almanın yanlış olduğunun söylenmesini istemez. Aslına bakılırsa, bunun akla en açık şekilde getirdiği sanat eseri, çok daha gurur verici 2019 filmi, Joker'di. Burada olduğu gibi burada da şiddet düz bir şekilde tasvir ediliyor ve süsleme, ölüm ve vahşet etrafındaki titiz süslemelerden geliyor. Cinayet, bir çözüm önermeden belirsiz bir siyasi sohbette riskleri artırmanın bir yolu olarak fetişleştiriliyor. Hem, Joker, hem de, Squid Game'de ekonomik eşitlik kavramı cinayetler başlamadan önce havada uçuşuyor ve, Squid Game'in modern Kore alt sınıfını kapsayan geniş kesiti sonuçta daha çok şanssızlık veya adaletsizliğin avatarları olarak keşfediliyor. Karakterler olarak. Ve her iki durumda da, titizlikle oluşturulmuş görsel manzaralar ölümle bozulacak şekilde sahnelenmiş gibi görünüyor. Dizi ilerledikçe, Squid Game'un, öldürülenlerden insan organlarının toplanması ve bahse giren bazıları beyaz batılılar olarak tasvir edilen geveze zengin insanlardan oluşan bir sınıfa eğlence sağlamakta dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı var olduğu ortaya çıkıyor. Sonuçlar hakkında, ilki hakkında söylenecek çok az şey var gibi görünüyor. Ancak serinin insan vücudunun parçalanabileceği yolları gösterme konusunda daha da etkileyici bir şekilde doğrudan ve rahatsız edici olmanın bir yolunu bulması etkileyici. İkincisi hakkında, gösterinin izleyicilerini çok nefret edilen izleyicilerle hemen hemen aynı şeyi yapmaya teşvik ettiği konusunda yetersiz ironi ve hatta anlamlı bir takdir var gibi görünüyor. Örneğin bir adam, Squid Game izleme partisine gelir ve hemen genç bir memur olduğuna inandığı birini tehdit etmeye ve ona tecavüz etmeye başlar, bu da zorlayıcı bir seks eylemi girişimiyle sonuçlanır. Bu, şovun, Squid Game eğlence için izleyen insanların, örneğin eğlence için,
Squid Game, iyi izleyen insanlardan çok daha ahlaki açıdan çok daha düşük olduğu konusunda ısrar etmek için bu işi daha da zorlama ihtiyacı hissettiğini anlatıyor. Tıpkı, Joker'de olduğu gibi, şiddet yaratabilen bir kültürün doğası gereği hasta ve dengesiz olduğu konusunda her iki yöne de sahip olma konusunda bir ısrar var, aynı zamanda hastalıklı dengesizliğin son derece abartılmış bir versiyonunu maksimum düzeyde gergin ve eğlenceli olacak şekilde tasarlanmış bir şekilde canlandırıyor. Açık olmak gerekirse, Ivang'ın senaryosu bunu dramatik bir şekilde ortaya koymadan önce bile, gerçek dünyayı izlemek ile kurgusal şiddeti izlemek arasında bariz bir fark var. Ancak eğer ceset yığınları eşitsizliğin kötü olduğu fikrinden daha ilginç bir fikir uğruna katledilmiş olsaydı, bu ayrımı görmek daha kolay olabilirdi. Oyunun galibi ile mimarı arasındaki sezon kapanış konuşması, oyunun özünde eğlence için tasarlandığını ve insanların iyi olmasının mümkün olup olmadığını görmek için tasarlandığını gösteriyor. Bu, 455 cesedin gerekçesi olarak acı verici derecede zayıf geliyor. Belki de asıl mesele şu, Squid Game oynayanlar, hayattaki şanslı molalar nedeniyle başkalarının gerçekliğini belirleyenlerin en bayağı ve çocuksu felsefelerine maruz kalıyorlar. Ancak kelimenin tam anlamıyla ele alındığında, karakter temelli bir iyilik araştırmasını sahnelemek için dizi bu kadar çok hayat ve çok fazla sahte kan yaktı, o zaman bu dizinin yükselişe geçmesi gerçekten de sürpriz değil. Bu dizinin izleyicisine kurgusal ölümün tadını çıkarırken erdemli bir şey yaptığı söyleniyor. Ve dehşetin tadını çıkarırken, aynı zamanda bu kadar dehşet verici bir sistem yaratacak ve onu ortadan kaldırmak için kök salacak bir sistemi tutarken, izleyici çifte bir zevk yaşıyor, bir gösterinin tadını çıkarırken aynı zamanda onun üzerine tünemek de en karmaşık şey haline geliyor.